Evet, şimdi pandamızın ön bacağını yapacağız. Yine parmağıma ipimi doladım. 2 defa orta parmağımda çevirdim. Şuradan tığımı sokuyorum ve çekip bir zincir atıyorum. Halkamızı oluşturduk. Şu şekilde. Şimdi bu halkaya 6 tane sık iğne öreceğim. İki, 3, 4, 5, 6. Şimdi halkamızı kıstırıyorum. Önce alttaki halkayı çekiyorum. Şu ipi, yani bir tanesini çektiğinizde örgünüzün kısılması lazım. Sonra diğerini çekiyorsunuz. Birini çekerken diğeri küçülüyor zaten. Bakın. Şimdi bunun küçülmesi için de açıkta kalan ipimi çekiyorum. Evet. Bu şekilde tam tur döndürmüş olduk. Şimdi birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda her ilmeğe çift batıyoruz. Şöyle başlangıç yerim belli olsun diye ipimi önüme aldım. İlk ilmekler biraz sıkışık olur, zorlayacağız. Bir defa battım. Aynı ilmeğe ikinci kez batıyorum ve çift sık iğne yapmış oluyorum. Bir ilmeğe 2 defa batıyoruz. Bu sıradaki her bir ilmeğe 2 defa batıp ikişer sık iğne yapacağız. Evet, şimdi 12 tane sık iğnemizi tamamladım. İkinci sıramız bitti. Üçüncü sıramıza geçtiğimizde yine başlangıç ipimizi bu sefer arkaya alıyorum. Bir öne bir arkaya alacağım her sırada. Üçüncü sıramızda birinci ilmeğe tek batıyorum. Tekrar yapayım. Birinci ilmeğe tek batıyorum. İkinci ilmeğe çift batıyorum. Buraya çift sık iğne yapıyorum. Yani ilkine tek, ikincisine çift olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet, üçüncü sıramızda da 18 tane ilmek oluştu. 18 sık iğne örmüş olduk. Şimdi 4. 5. 6. ve 7. sıralarımızı düz öreceğiz. Yani 4 ile 7 arasını, 4 ve 7 de dahil olmak üzere düz bir şekilde öreceğiz. Yani her ilmeğe bir sık iğne öreceğiz. 4 sıramızı her ilmeğe bir sık iğne örerek tamamlayalım. Örnek olsun diye başlıyorum. Her ilmeğe bakın. Birer sık iğne yaparak 4 sıramızı ilerliyoruz. Evet, şimdi 7. sıramızı tamamladık. 4 ile 7 arasını tek batarak düz ördüm. Şimdi 8. sıramda bir tek örüyorum, bir eksiltme yapıyorum. Şimdi belirleyici ipimi şu aşağıda bırakmıştım. Bu hizada artık hep ona bakarak ilerleyeceğim. Şimdi şurası biraz ilerlemişim. Bakın şöyle alayım. Daha rahat görün. Tam şurası benim başlangıç noktam. Şu sıra zaten belli. Şimdi burada bir tek öreceğim. Bir ilmeğe tek batacağım. Diğer sıramda, yani ikinci işlemde bir eksiltme işlemi yapacağım. Bakın şurada bana bakan yüzlerini alıyorum. Örüyorum. Eksiltmede biraz zorlananlar oluyor. Tekrar göstereyim bunu. Bir örüyorum. Şu ilmeğin, bakın, bana bakan yanını alıyorum. Yanındaki ilmeğin de bana bakan yanını alıyorum. İpime, tığıma dolayıp zincirimi çekiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz.
Evet, 8. sıramızı da bir tek örüp bir eksiltme ile tamamladım. Şimdi 9 ve 10. sıralarımızı düz örüyoruz. Yani 9. 10. ve 9. ve 10. sıralarımızda her ilmeğe tek batıyoruz. Şöyle her ilmeğe tek batarak 2 sıramızı örüp geliyorum. Evet, bu şekilde 2 sıra düz ördük. Şimdi son sıramızı kesme işlemi yaparak dolduracağız. Biraz bacağın içerisine elyafla dolduruyorum. Şöyle elyafı bacağın boşluğuna tutup tığımın arkasıyla ittiriyorum. Evet, bu kadar elyaf doldurmak yeterli. Evet, şimdi son sıramızda kapatıyoruz. Kapatma kısmını göstereceğim. Şu şekilde içinde biraz elyafla doldurdum, böyle orta seviyede yumuşaklıkta. Şu şekilde iki tarafını karşılıklı getiriyorum. Şimdi karşılıklı şöyle kenarları bir yere getirdikten sonra bir bana bakan taraftaki ilmekten alacağım. Hemen karşısındaki ilmekten alacağım bir de. Bu şekilde tığımı dolayıp çektiğimde bir sık iğne öreceğim üzerine. Bir bana bakan taraftan alıyorum, bir karşıya bakan taraftan ilmek alıyorum. Sırasıyla atlamadan. Sonra ipimi dolayıp üzerine sık iğne. Bir bana bakan taraf, bir karşıya bakan taraf. Şu şekilde. Bu şekilde sıramı böyle karşılıklı ilmekleri alıp örüyorum. Evet. Bu şekilde ön bacağımızı da örmüş olduk. Şimdi arka bacağını örüyoruz. Yine sihirli halka ile başlıyoruz. 2 kere parmağıma doladım ipimi. Şuradaki 2 halkanın içerisinden geçiyorum. Aşağıdan yukarıya doğru tığımı döndürüp bir zincir çekiyorum. Şimdi sihirli halkamı oluşturdum. Bunun içerisine 6 tane sık iğne örüyorum. 1, bol bol örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğneyi ördüm. Şimdi iplerden herhangi birini çekip hangisi örgümü sıkıştırıyor ona bakacağım. Tabii bu ilmek tarafından, tığımın olduğu taraftan ipleri çekeceğim. Diğer taraftan çekemeyiz. Şunu çektiğimde içteki halka küçüldü hemen. Bunu yapmak istemiyorum. O zaman diğerini çekeceğim. Diğerini çektiğimde bakın bunu çektiğimde örgü biraz sıkıştı. İlk hedef buradaki örgüyü çekmek. Şimdi arkadaki halkayı çekebilirim. İçteki halkayı küçültmek için biraz daha. Bakın şöyle iyice yok ettik onu. Şimdi bunu küçültmek için de açıkta kalan ucumuzu çekiyoruz. Bunların videoları dediğim gibi kanalımda var. Tek tek ayrıntılı halka nasıl yapılır, sihirli halka, sık iğne nasıl yapılır, eksiltme, arttırma, trabzan vesaire. Bu örgülerimde kullandığım temel kısımları da kısa kısa yakın çekim kanalıma attım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi 6 tane sık iğnemizi oluşturduk. Birinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıraya geçerken her ilmeğe çift batıyorum. Şuradaki ipimi de ön tarafa alıyorum. Bu benim başlangıç yerim olacak çünkü. Şuradaki ilk ilmeğe battım. 2 tane sık iğne örüyorum. Yani bundan sonraki her ilmeğe 2 tane sık iğne örüyorum. Her ilmeğe 2 sık iğne ördüğümüzde sıramızda toplam 12 tane sık iğne olacak. 12 tane sık iğnemiz oluştuğunda ikinci sıramızı bitirmiş olacağız. Bu şekilde devam ediyorum.
Evet, ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyorum. Üçüncü sıramızda da önce ipimi, gene yer belirleyici, sıra başımı belirleyici ipimi arkaya alıyorum. Üçüncü sıramızda bir tek batacağız, bir çift batacağız. Yani birinci ilmeğe bir sık iğne örüyorum. İkinci sık iğneye 2 sık iğne öreceğim. Yani burada arttırmamız var. Bir, aynı ilmeğe tekrar batıp ikinci sık iğnemi örüyorum. Yani birinciye 1, ikinciye 2 sık iğne örüp bu sıramı tamamlıyorum. Toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak. Evet, üçüncü sıramı da tamamladım. Bir tek bir çift örerek 18 sık ilmeğe ulaştım. Şimdi 4. 5. 6. ve 7. sıralarımızı düz öreceğiz. Yani toplamda bu sıradan sonra toplamda 4 sıra düz örüyoruz. Her ilmeğe tek batıyoruz. Yani her ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde 4 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, 4 sıra düz ördüm. 4, 5, 6 ve 7. sıraları tek batarak düz ördüm. Şimdi bundan sonra 8. sıramda 2 tek bir çift öreceğim. Şu ipimi yukarıya kadar almadım. Üzerine 4 sırayı saymak daha kolay olsun diye. Buradan zaten sıra başının hizası belli. Şimdi 2 tek. Birinciye tek batıyorum. İkinciye tek batıyorum. Üçüncüye çift batıyorum. Bakın aynı deliğe tekrar batıyorum. 2 tek bir çift olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet, 8. sıramızı 2 tek bir çift örerek tamamladım. Şimdi 9. sıramıza geçiyorum. Bu 8. sıramızda toplamda 24 tane sık iğnemiz oluştu. 9. sıramızda 9, 10, 11, 12, 13. Toplamda bu 5 sırayı düz öreceğiz. Tek batarak düz öreceğiz. 9, 10, 11, 12 ve 13. sıralarımızı tek batarak düz örüyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi 9, 10, 11, 12 ve 13. sıralarımızı düz ördüm. Şu anda 14. sıramıza geçtik. Bu sırada 2 tek bir eksiltme yapacağız. Yani birinciye bir sık iğne öreceğim. İkinciye bir sık iğne öreceğim. Burada eksiltme yapacağız. Bana bakan yanlarını alıp tığımı ipime dolayıp halkadan geçiriyorum. Yani bir sık iğne daha yapıyorum. 2 tane ilmeği alttan alıp 2 tane tek ördüm, bir eksiltme yaptım. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Evet, 2 tek örüp bir eksilttim. Toplamda 18 sık iğnem oldu. Şimdi 15. sırada düz örüyoruz. Yani her ilmeğe tek batıyoruz. Her ilmeğe tek batarak bu sırayı tamamlıyorum. Evet, 15. sırayı düz ördüm. Her ilmeğe tek battım. Şimdi 16. sıradayım. Burada da bir tek örüp bir eksiltme yapacağız. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Bir tek örüyorum. Şurada bir eksiltme yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, son sıramızı da bu şekilde bir tek örüp bir eksilterek bitirdim. Şimdi biraz içine elyaf dolduracağım. Bu şekilde bir miktar aldığı kadar, çok sert yapmadan, hani orta yumuşaklıkta olacak şekilde dolduruyorum. Evet, bu şekilde iki bacağı da doldurdum ben. Şimdi nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Bakın şöyle eziyorum. Karşılıklı aynen ön bacakta yaptığımız gibi karşılıklı kalan
ilmekleri alıyorum. Bir bana bakan yüzden bir ilmek alıyorum. Bir de karşıya bakan. Sonra üzerine bir sık iğne örüyorum. Bana bakan ve karşıya bakan. Zaten bunlar karşılıklı denk geliyor birbirine. Şuradan biraz bastırmamla 2 ilmeği de alabiliyorum. Şurada bir yere takıldı, bakayım. Evet. Bu şekilde bacağı da kapatmış oldum. Ben bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Sonra bu kestiğim parçayı da şöyle biraz içeriden girip ona yakın yerden çıkıyorum ve tığımla içeriye çekiyorum. Biraz elyaf çekmiş oldum, önemli değil. Şöyle içeriye doğru çektim. Dışarı çıkan parçayı da kesiyorum. Bunun için de aynı işlemi uygulayacağım. Evet, arka bacağımız da bitmiş oldu. Evet, şimdi pandamızın kulak yapımına başlıyoruz. Parmağımı sihirli halka yapmak için ipimi doladım. Halkaların altından girip ipimi çekiyorum, tığımı doluyorum, bir zincir çekiyorum. Halkamız oluştu. Şimdi bu halkanın etrafına 6 tane sık iğne öreceğim. Elinizden geldiğince bol örün, çünkü bu halkaları sıkıştırırken sık iğneler de sıkışıyor ve ilk giriş yapmak çok zor oluyor. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi halkalardan bir tanesini sıkıp şu sık iğnenin sıkışmasını bekleyeceğim. Evet, bunu çektim. Bakın şöyle sıkıştı, büzüldü. Şimdi diğer halkayı çekeceğim. Şimdi açıkta kalan ucu çekeceğim ve halkaları böylelikle sıfırlamış olduk. Şimdi birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra için her ilmeğe çift batacağım. 1 2 yandaki ilmeğe geçiyorum. 1 2. Bu sıranın sonunda toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Evet, ikinci sıramı bitirdim. Her ilmeğe çift battım. Toplamda 12 tane sık iğnem oluştu. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Bir tek bir çift öreceğiz. Yer belirleyici ipimi ön tarafa aldım. Bir tek örüyorum. Bir çift örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Toplamda 18 tane sık iğnem oluşacak. Evet, 3. sıramızı tamamladık. Toplam 18 ilmeğimiz var. Şimdi 4. ve 5. sıraları her ilmeğe tek batarak düz örüyoruz. Şu şekilde tek batarak 2 sırayı düz örüp kulağımızı bitiriyoruz. Evet, şimdi kulağımızın son sırasını da ördüm. 2 sıra düz ördüm. Şimdi kapatma işlemine geçeceğim. Karşılıklı olan ilmekleri örüp sık iğne ile kapatacağım. Şimdi bir bana bakan taraftan bir sık ilmek alıyorum. Bir de karşıya bakan taraftan ilmek alıyorum. Tığımı ipime dolayıp tığıma dolayıp sık iğnemi örüyorum. Karşılıklı ilmeklerden şöyle alıp sık iğnemi örüyorum. Bunu şöyle göstereyim biraz daha yakından. Bir bana bakan ilmekten bir de karşıdaki ilmekten alıp örüyorum. Kulakların içini doldurmuyoruz. Bunlar zaten hani kıkırdak yapıda olması gerektiği için ince olmalılar. Evet.
kulağımızı bu şekilde bitirdik. Şuradan yine bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Açıkta kalan ipimi de kulağın içine çekeceğim. Şöyle. Çekip buradan kesebiliriz. Diğer ipimi de aynı şekilde saklayacağım. Evet, kulağımızı da bitirmiş olduk. Şimdi de beyaz ipimizle siyah ipi artık bıraktık. Siyahla ön bacak, arka bacak, kulak, bunları ördük. Şimdi beyaz ipimizle burun ve kuyruk öreceğiz. Burnuna başlıyoruz şimdi. İpimi 2 defa parmağıma doluyorum. Tığımı alttan sokup ipimi çekip bir düğüm atıyorum. Şurada ip dolandı. Bebek gününde bazen böyle dolanmalar olabiliyor. Şuradan da bir zincir çekiyorum. Şimdi bu halkanın içerisine 6 tane sık iğnemi bol bol örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Halkayı daraltıyoruz. Önce alttakini çekiyorum. Sonra üsttekini çekiyorum. Sonra da açıkta kalan ucumuzu çekiyoruz. Bu şekilde tam tur döndürmüş olduk. İkinci sıramızda her ilmeğe çift batıyoruz. Evet. İlk ilmeğimi battım. Birinci sık iğne. Aynı ilmeğe tekrar batıp ikinci sık iğnemi örüyorum. 2. Yan sık iğneye geçip buna da çift batarak 2 sık iğne örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Her ilmeğe 2'şer tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde toplamda 12 tane sık iğnemiz oluşacak. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bir tane daha kaldı. Evet, her ilmeğe çift batarak toplamda 12 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi bir sıra düz örüyoruz. Her ilmeğimize tek batarak her ilmeğe tek batarak bir sıra düz örüyoruz. Sıramızı böyle tamamlıyoruz. Evet, bir sıra düz ördük. 3. sıramızda. Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. Bir tek bir çift örerek toplamda 18 sık iğneye ulaşıyoruz. Birinci ilmeğimi şu işaret belirleyicimi arka tarafa alıyorum. Birinci ilmeğime tek batıyorum. İkinci ilmeğime çift batıyorum. Bir tek bir çift olarak sıramızı 18 ilmekle tamamlıyoruz. Evet, şimdi 4. sıramızda bir tek bir çift batarak 18 ilmeğimizi ördük. Şimdi bir sırada düz örüp burnumuzu tamamlıyoruz. Bir sıra her ilmeğe tek batarak şu şekilde her ilmeğe tek batarak böyle bir tur atıyoruz. Evet, bu şekilde düz ördük. Burnumuzu tamamlamış olduk. Burada ipimi bir düğüm atıp ipimi kesiyorum. Evet, burnumuz bu şekilde. Bunun içerisini doldurduğumda ön tarafa dikeceğiz. Şimdi kuyruk yapımına geçeceğiz. Gene beyaz. Evet, şimdi kuyruk için
sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Şu çift döndüm. Tığımı alttan aldım. Şu tam içeriden giriyoruz ki ipler bozulmasın. Şöyle sihirli halkamı oluşturdum. Buraya 6 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Şimdi alttaki halkamı çekiyorum. Bakın. Şimdi üsttekini çekiyoruz. Şimdi de açık takılan ipimi çekiyorum. Böylelikle tam tur yapmış olduk. Şimdi şunları şöyle alayım. Birinci sıramızı tamamlamış olduk. İkinci sıramızda her ilmeğimize çift batıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oluşacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oluştu. Şimdi 3. ve 4. sıralarımızda düz örüyoruz. Her ilmeğe tek batıyoruz. Ben bu şekilde sıramızı tamamlayıp geliyorum. Evet, 2 sıra düz ördük. Bu şekilde kuyruğumuzu bitirmiş olduk. Şöyle ipimi çekiyorum. Bütün uzuvlarını yapmış olduk. Şimdi gövdemizi doldurup parçaları birleştireceğiz.